Selamlar, EFC 26'da yeni bir Rebel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Trabzonspor'a FC 26'nın Wonderkid oyuncularını getireceğiz ve bakalım Süper Lig'de Wonderkid oyuncular neler yapacak, bunu öğreneceğiz. Trabzonspor bu arada şu an çektiğim tarih 8 Ekim'de de ligde ikinci sırada, gerçekten de mükemmel gidiyorlar Süper Lig'de. Bu yıl çok bir yükseliş yakaladılar ve iddiasını devam ettirmek istiyor tabii ki Trabzonspor ve ben de dedim ki Trabzonspor'a Wonderkid'leri getirelim ve bakalım ligde neler yapacak öğrenelim. O zaman Rebuild'ımıza doğru geçiyoruz. Evet, öncelikle Trabzonspor'un şu anki 2025-2026 sezonu kadrosuna bakacağız. Gördüğünüz üzere bu şekilde bir kadrosu mevcut ve Onuachu gerçekten de her geldiğinde Trabzonspor büyük katkılar sağlıyor. Onuachu gerçekten de iyi ve şöyle baktığımızda da gördüğünüz üzere güzel bir kadrosu var aslında Trabzonspor'un. Çıkıyoruz, Wonderkid'lerimiz neler? Wonderkid'lerimizi göstermek istiyorum. Wonderkid'lerimizde gördüğünüz üzere Nugu Moha diye bir 16 yaşında 68'lik bir sol açık mevkisinde oynayan Liverpool'da genç bir yetenek. Sonrasında Estevao var. Gördüğünüz üzere sağ açık, o da Liverpool maçında son dakikada gol atmıştı hatırlıyorsanız. 2-1 Chelsea kazanmıştı. Bu arada benim kol vallahi hep video açtığımdan ve video açınca nedense böyle anormal şeyler yaşıyorum. Ya böyle kol joystick gördüğünüz üzere böyle aptal aptal menüler çıkarıyor falan, saçma sapanak. Hep de böyle video açtığım zaman olur nedense hep. Hep böyle aksilikler video açtığım zaman olur. Neyse, sonra Alejandro Granados diye bir yaşı 19 şeklinde Kulüp Brugge'de oynayan bir merkezi orta saha var. Sonrasında da Milosavljevic diye stoper var. Nathan Deket diye bir merkez defans orta saha var. Anderlecht'te oynuyor. Celtic'ten Colby Donovan var. Sağ bek olarak gördüğünüz üzere yine. Yapacak bir şey yok. Öyle çıkıyor arada. Kesemeyeceğim. İdare edeceğiz. Ben de sinir oluyorum ama yapacak bir şey yok. Ve Louis Patch diye Leicester City'de, bu da EFL'de oynayan bir genç yetenek. Gördüğünüz üzere hep yaşları 16, 18, 16, 18, 19 şeklinde. Şimdi bazı oyuncuları mevkilerinde alacağım. Bazılarıyla belki anlaşmayız, bilmiyorum. Bu transferleri gerçekleştireceğim. Ardından da takıma koyup diyeceğim ki bakın böyle böyle size detayları anlatacağım ve sonrasında da Rebuild'ımızda simülasyon bölümümüze doğru geçeceğiz efendim. Evet, ilk oyuncumuz gördüğünüz üzere Rio Nugomoha oldu. Böyle transferleri de göstereyim sizlere. Evet, ikinci transferimizi de görüyorsunuz. Estevao'yu da Trabzonspor'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet. Üçüncü transferimizde Nathan Deket oldu. Merkez defansif orta sahaya bir takviye yaptık. Ve dördüncü transferimiz Milosavljevic oluyor. Stoper'e bir katkı sağladık. Evet, son transferimiz olsun. Sağ bek Colby Donovan'ı aldım son olarak. Aslında ben Trabzonspor'un dizilişini değiştirecektim. Lakin dedim hadi değiştirmeyelim. O mevkilere sadece transfer yapalım dedim. Ve ona göre transferler yaptım. Ve Colby Donovan'ı da görmüş olursunuz, formayı giydi sağ bek olarak. Transferlerimizden sonra oluşan tablo bu şekilde gördüğünüz üzere. Yeni oyuncuları tabii ki de ilk 11 aldım ama ilerlediğimizde büyük ihtimalle bunların genleri düşük olduğu için büyük ihtimalle oynatmayabilir bazı oyuncuları diye düşünüyorum. Esteva'yı oynatırlar diye düşünüyorum. Ama sanki böyle Donovan sağ bekle oynatacağını zannetmiyorum. Sonrasında Deket'i, belki Nugumoha'yı da pek oynatacaklarını zannetmiyorum ama ben yine de transferleri gerçekleştirdim. Kaç transfer yaptık? Nugumoha'yı aldık. Esteva'yı aldık. 2. Deket'i aldık. 3. Milosavljevic'i aldık. Kaç etti? 4 ve Donovan'ı aldık. Colby Donovan'ı 5 şeklinde, bu şekilde bir tablo oluştu. Artık oynatırlar ve oynatmazlar bilmiyorum. Olabildiğince simülasyonunu gerçekleştirelim ve duruma göre bakalım artık. Trendyol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonundaki takımlarını şöyle yavaş yavaş gösterelim. Böylelikle
Zaten biz Süper Lig'de oynayacağız. Bir de Ziraat Türkiye Kupası mücadelemiz var. Bunun dışında başka bir mücadele yok. Avrupa'mız yok zaten. Kurduğumuz kadroyla birlikte artık Ocak 1'e gelelim. Hem ligin ilk yarısı bitsin hem de transfer dönemi açılır. Hem de ligin ilk yarısı bittiğinde de bakalım takım ne yapmış Trabzonspor Lig'de, kupada, Ziraat Türkiye Kupası'nda neler başarmış. Buna bakarız. Ardından aldığımız oyuncular ne kadar forma şansı bulmuş. Yaşları genç olduğu için belki forma şanslarını bulamayabilir. Bunu ben de merak ediyorum sizler kadar. Sonrasında bizim aldığımız oyuncular ne kadar katkı sağlamış, ne yapmışlar. İleri uçtakiler özellikle Estevao ile Nugo Moha'yı oynatırlarsa şayet onlar ne kadar katkı yapmış. Onun istatistiklerine bakarız. O zaman haydi gelin Ocak 1 ara transfer dönemine geçelim ve ardından ne olmuş ne bitmiş görelim. Geldik Ocak 1 ara transfer dönemine, bakalım ne olmuş ne bitmiş. Bu arada üstte yıldızlı şekildeyiz. Ben tabii ki de bakmıyorum. Sizlerle birlikte videoda bakıyorum. Çünkü bakarsam zaten olayı kaçar. Bildiğim için neyin üstüne yorum yapacağım. Hemen çıkalım efendim ve bakalım ne olmuş ne bitmiş. İlk önce bir takıma bakalım ne yapmış. İkinci sırada görüyoruz kendimizi 17 haftanın sonunda. 11 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi almışız. 32 atılan golde kalemize 16 gol görüp 16 avaraj 37 puanla ikinci sıradayız. Lider Fenerbahçe, birinci Fenerbahçe'ymiş. Onun aramızda da 4 puan fark varmış. Fenerbahçe 41 puanla kapatmış ilk yarıyı. Lider. İkinci biz Trabzonspor, 3. Galatasaray, 4. Beşiktaş diye devam ediyor. Şöyle yine ben sizlere göstereyim takımların durumlarını. İlk yarıda Türkiye Kupası'nda bakalım Galatasaray'la eşleşmişiz. Türkiye Kupası'nda da mücadelemiz varmış efendim. Şubat'ta başlıyormuş o da. Şimdi ben bir kadronun genel olarak birbirleriyle anlaşıyor mu diye şuraya bir bakmak istiyorum. Birbirleriyle anlaşan yok. Onuachu veriyor artık gördüğüm kadarıyla. Nugo Moha veriyor. Ardından Milosavljevic veriyor. Artı Deket veriyor. Artı diğer oyuncular artı vermiyor. Estevao 78 diye yanlış hatırlamıyorsam 79 gene yükselmiş. Milosavljevic 78'di zaten. Goma da 68'di. Deket 63 olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Sonrasında Donovan kaçtı hatırlamıyorum. 65 şeklinde duruyor. Şöyle kadroya bakayım. Bu şekilde bir tablo oluşmuş. Şimdi istatistiklere bakacağım hemen. Kadro merkezine gidip kadro merkezine geldiğimizde de tabi ileri uçtaki aldığımız oyunculara bakmak istiyorum öncelikle zaten. Onlar daha net bir bilgi verir. İstatistiklere gelelim. 12 Süper Lig maçına çıkmış Estevao. 1 gol 2 asist katkısı var. Zaten Ziraat Türkiye Kupası maçı oynanmadı. Sonra nerede? Sol açıklar. Burada herhalde. Nugomoha'yı dediğim gibi 68 diye pek oynatacaklarını zannetmiyorum diye forma şansı vermemişler adama. Niye şans vermiyoruz? Hayret bir şey. Sonrasında Deket de oynamamış bu arada. Hiçbir maça çıkmamış Deket. Donovan 8 maça çıkmış sadece. Sonrasında stoperlerde Milosevic de 7 maça çıkmış. Yani tahmin ettiğim gibi Deket'i oynatmazlar diye düşünüyordum 63 diye. Sonrasında onun üstünden de Gomoho'yu düşünüyordum 68 diye oynatmazlar diye. Onları oynatmamışlar. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Elimde olan bir şey değil. Elimde olsa zaten oynatırım. Ama dediğim gibi yapacak hiçbir şeyim yok. Evet, genel olarak ilk sezona baktığımızda güzel işler başarmış Trabzonspor. O yüzden şu anlık pek bir sıkıntı görmedim takımın içinde de. Bizim genç oyunculardan bazıları oynuyor. Forma şansı buluyor. Yeterli bence. O zaman bir de hadi sezon sonuna gidelim. Sezon sonunda bakalım. Ziraat Türkiye Kupası'nda yolumuza devam edecek miyiz? Kupa sahibi olacak mıyız? Süper Lig'de ikinci sıradayız. İkinci sıradan liderliği alabilecek miyiz? Yoksa ikinci sırada mı kalacağız? Aşağıya düşeceğiz? Bunların hepsini öğreneceğiz. Bizim genç takımdaki oynayanlar daha katkı sağlayacak mı? Oynayacaklar mı? Fırsat bulacaklar mı? Hepsini öğreneceğiz. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz efendim. Geldik sezon sonuna, bakalım ne olmuş. Yukarı hala yönetimimiz gayet iyi durumda. Bu arada kupa diyor. Ziraat Türkiye Kupası'na yolumuza devam ediyoruz demek ki. Finale geldik herhalde. Tam bilmiyorum. Çıkalım bir bakalım öncelikle. Hemen bir Ziraat Türkiye Kupası görüyoruz. Evet, Ziraat Türkiye Kupası finalini görmüş olduk. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bakalım kupayı alabilecek miyiz? Onun simülasyonunu gerçekleştireceğiz sizlerle beraber. Hemen bir Trendyol Süper Lig'e gelelim. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyon olmuş. Galatasaray 2. ve Beşiktaş 3. Biz 4. sıraya gelemişiz. 2. sıradan
aşağıya düşmüşüz. 34 oynadığımız maçta 19 kez galip gelirken 10 beraberlik, 5 mağlubiyet, 62 atılan golde kalemize 39 gol görmüşüz. 23 maçta 67 puanla sezonun 4. sırada tamamlamışız. Şöyle inerek size diğer takımların da son durumlarını göstermiş olayım efendim. Şimdi çıkalım. Bir kadroda yine bir kadroda birbirleriyle anlaşma var mı diye bakacağım. Anlaşma yok. Ngomoha 69 olmuş. Demek ki oynatmışlar. 68 adam 69 olmuş. Dekete 64 olmuş. Milosevic de 70'te 71 olmuş. Denham'ın 65 olmuş. Böyle bizde bir sakatlıklar, Pavlovic'den kırmızılar falan olmuş. Bayağı bir eksiklikler yaşamış herhalde. Ondan sonrasında çökmüş takım. Bilmiyorum. Öyle tahmin ettim. Şimdi kadro merkezine gelelim ve istatistiklere gelip son duruma bakalım artık. Ne olmuş ne bitmiş. Mesela Onuachu mesela kaç gol atmış? Ligde 12 gol atmış. 2 asist yapmış. Türkiye Kupası'nda 2 gol atmış. Asist yok. Şöyle çıkalım. Bizimkilere bakalım. Nugomoho'yu Türkiye Kupası'nda oynatmışlar. İki maçta bir gen mi aldı bu adam? Vay be, 2 maçta bir gen almış adam. Türkiye Kupası'nda 2 maçta bir gol atmış çıktı. 2 maçta da bir gol kaydetmiş. Adamı niye oynatmadın? Hayret bir şey diyorum. Süper Lig'de hiç oynamamış. Forma şansı bulamamış. Estaval bulacaktır diye demiştim sana. Nathan Dakete'yi hiç oynatmamışlar. Adam şeyde gen almış. İlginç. Milosevic o 11 kere ligde oynamış. 3'te Türkiye Kupası'na çıkmış. Sonrasında Estavao'yu gözden kaçırdım. Ben Estavao nerede? Denham'ına bakalım. Denham'ın 12 Süper Lig maçına çıkmış. O da bir gen almış. Estavao'yu kaçırdım gözden. Estavao burada. Estavao tabi geni yüksek olduğu için onu oynatırlar diyordum zaten. Bir gen de aldı 79. Trendyol Süper Lig'de 21 kere forma şansı bulmuş. 1 gol, 3 asist katkısı. Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkmış. Ne gol ne de asist katkısı var. Bu şekilde olmuş. Durum ilk sezonu bu şekilde tamamlamışlar. Şimdi ilerle diyelim ve bakalım ne olmuş ne bitmiş görelim. Türkiye Kupası finaline doğru gelmek istiyoruz. Haydi bakalım diyoruz. Evet, Eyüpspor, Trabzonspor Türkiye Kupası finali. Türkiye Kupası finalindeyiz. Bakalım. Onuachu burada mı kırmızı giymiş? Kırmızı giymiş lan. Kırmızı yemiş. Aynen burada kırmızı yemiş Onuachu. Formalarımızda bizim iç saha forma yapalım. Çünkü kupa finalinde iç saha forma giyilir. Şimdi ben hızlı simüle edeceğim ama şöyle bir durum var. Onuachu kırmızı kartlı ya, onun yerine artık kendisi otomatik olarak kadroya alınacaklar. Bu maç için kadroya alınmayacaklar. Otomatik olarak değiştir diyorum ve haydi bakalım. Türkiye Kupası'nı 4-2 kazanıyor Trabzonspor. Hemen şöyle aşağı inerek de istatistikleri size göstermek istiyorum. Estavo ilk dakikadan sarı kart görmüş. Ampem 1-0 öne geçirmiş Eyüpspor'un. Sonrasında Felipe Augusto 1-1 demiş ilk yarıyı. 26. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle 1-1 kapatmış. Sonrasında Sikan sahneye çıkmış 54'te ve ardından 3 dakika sonra Okay farkı 2'ye çıkartmış ve 3-1 öne geçmiş. Trabzonspor sonrasında Samu Saiz 69'da durumu 3-2'ye getirmiş. Sonrasında da 78'de yine Felipe Augusto 4-2'ye getirmiş ve kuponun sahibi Trabzonspor olmuş efendim. Kupayla kapatmış olduk böylelikle sezonu diyoruz ve şampiyon Türkiye Kupası'nda Trabzonspor oluyor. Süper Lig'de de aslında iyi gidebilirmişiz de gidememişler, yapacak bir şey yok. Bayern teknik direktörü de Fatih Tekke olmuş bu arada gördüğünüz üzere. Ara sahne var mı diye göstermek istiyordum. Ara sahne var. Evet, Türkiye Kupası kutlamalarını da görelim. Sonrasında videomuzun sonuna doğru geleceğiz efendim. Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor taraftarlar Trabzon'da kutlama yapıyor. Sokaklara döküldü ve takım otobüsüyle Trabzonspor'da gördüğünüz üzere geziyor. Türkiye Kupası şampiyonu 2025-2026 sezonu
Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor oluyor. Gördüğünüz üzere diyorum, en azından sezonu bir kupayla kapatmış olduk. Ligde de fena değildik. 4. sırada bitirmişiz. Aslında üstlere çıkabilirdik ama dediğim gibi üstlere çıkamadık. Sağlık olsun diyoruz ve şöylelikle bir sosyal medya görüntüsüyle kapatıyorum videoyu. Evet, farklı videolarla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Videoyu beğendiyseniz izleyip beğenmeler olmuyor. Bu yüzden beğenirseniz sevinirim. Genelde ben zaten beğeni isteyen birisi değilim ya da abone olun falan demiyorum ama bazen böyle diyorum. Çok dikkatimi çektiği için beğenin. Sonrasında yorum yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Sonrasında kanala abone olmak isterseniz de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.